Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu zincir işi olan yastığı yapacağız. Daha önce tamamı zincir işi olan yapmıştık. Şimdi bu şekilde köşelerinde detay olan zincir işi yastık yapacağız. Daha önceki yastıklarda tek parça yapıyorduk. Bunlarda iki parça yapacağız ve birbirine ekleyeceğiz. Bunları birbirine eklerken sanki modelin devamıymış gibi görünecek. Hiç dikiş izi belli olmayacak. O şekilde yaptım. Bu modeli yaparken ben %50 bambu, %50 koton ip kullandım. Bunu farklı iplerde de deneyebilirsiniz. Koton iple, penye iplerle, bütün iplerle deneyebilirsiniz. Bu benim ipim ince, daha kalın bir iple yapıldığı zaman daha hoş duracaktır. Benim yastığım 50'ye 50 santim büyük yastık yaptım. Sizler bunu daha küçük de yapabilirsiniz. Benim ipimde 235 metre ip varmış. Ben bir yastık için sadece bir ip kullandım. Yani bir yastığa 235 metre ip gitti, püskülleri hariç. Ben püskülleri makarna ipten yaptım. Eğer kendi ipinden püskül yapacaksanız daha fazla ip gidecektir. Sadece yastık kısmını yapmak için 235 metre ip gitti. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sosyal medyada paylaşım yaparken benim kanalımdan bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Ben bu yastığı iki renk yaptım. Beyaz ve vizon rengi. Bunu farklı renklerde de yapabilirsiniz. Arka fonu beyaz yastık kılıfı, o yüzden farklı görünüyor. Bunu farklı yastık kılıfları kullanırsanız danteliniz daha değişik duracaktır. Bu battaniye yapılışını daha önce Alize Puf battaniye olarak paylaşmıştım. O videoya bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler hangi rengi beğendiniz? Yorumlara yazın bakalım. Kimler hangi rengi daha çok beğenmiş? Yapılışı çok kolay. Ben gün içerisinde 2 tanesini yaptım. Eminim sizler gün içerisinde daha fazla sayıda yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde bambu ip kullandım. %50 koton, %50 bambu. İçeriği bu şekilde. İpimde bir yumakta 113 gram 235 metre ip varmış. Püsküllerin bu şekilde daha büyük ve hoş durması için makarna ip kullandım püsküllerini yaparken. İsterseniz yastık kısmını yaparken kullandığınız ipi de kullanabilirsiniz. Bu makarna ipin benzer iplerini şu anda isimlerini hatırlamıyorum ama hepsi burada hesabıma ekledim. Bu bambu ip, hiç hatırlamıyorsam Himalaya olması lazım. O ipi, buna biraz yakın o ipi kullanabilirsiniz. Benzer ipleri hepsi burada hesabıma ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aşağıda linkini ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu ipleri ben Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Amerika'da yaşayan arkadaşlar Hobby Lobby mağazasından alabilir. Ayrıca Amazon hesabıma ekledim. Amazon hesabından da alabilirsiniz. Şimdi modele sihirli halkayı yaparak başlıyorum. İpimi alıyorum. Bu iki parmağın arasından geçiriyorum. Buna da doluyorum. Bu ipin rahat gelişini sağlamak için, yoksa direkt böyle parmağınıza sarıp da yapabilirsiniz. Ben kendi ip geçişimi bu şekilde ayarlıyorum. İkisinin ortasına bu işaret parmağımdan da dolayarak bu şekilde ipin gelişini rahatlıkla kendim ayarlayabiliyorum. Sihirli halka yaparken ipin kısa tarafını orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıcı tutuyorum. Bu doladığım ipin arkasından tığımı geçiriyorum. Bu ipimi alıyorum. Bir tur çevirerek bir zincir yapıyorum. Bu şekilde ben kendi sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu şekilde bana daha kolay geliyor. Şimdi yeni sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu bizim ilk trabzanımız sayılıyor. Şu anda bir trabzan oldu. Sihirli halka içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2, arada 3 zincir yapıyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Tekrar aynı boşluk içerisinde bu üçlü trabzanlardan 2 sefer daha yapacağım. Toplamda 4 üçlü trabzan olacak. Arada 3 zincir. Tığımı doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1
2 ve 3. Şimdi sihirli halkamı iyice sıkıştırıyorum. Şimdi hem benim bu sırayı bitirmem lazım hem de sıra ortasından başlamam gerekiyor. Bir zincir yapıyorum, tığıma doluyorum. Bu yaptığım 3 zincirin sonuncu zincirin tepesine batarak çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapınca hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de tam ortadan başlamış oluyorum. Şimdi yeni sırayı yaparken bu şekilde hep köşe yapacağız. Köşelerde ikişer tane böyle üçlü trabzan yapacağız. Şimdi bunun ben yeni sırada tekrar böyle ortada bitmesi için köşenin tek tarafını yapacağım şu anda. 3 zincir, aynı buradaki gibi benim ilk trabzanım. Aynı boşluk içerisinde bakın bu çakma trabzan yaptığım yere denk geliyor. 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. İlk yaptığım zincirle toplamda 3 oldu. Arada 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki köşeye giderek köşe işlemini yapıyorum. 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada 5 zincir yapıp köşeye geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar tığıma doluyorum. Köşede 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Aynı şekilde buraya kadar yapalım. 5 zincir köşe, 5 zincir. Sonra bu son köşeye gelelim. Sıra sonuna kadar yapalım. Son 5 zinciri çektim. Köşeye kadar geldim. 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Burada köşe birleştirme işlemini aynı diğer sırada yaptığımız gibi bir zincir tığıma doluyorum. 3. zincirin tepesine batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. 3 zincir tığıma doluyorum. Boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi 5 zincir. Bu diğer sırada yaptığımız 5 zincirin içinde boşlukta ya da 3. zincire bu şekilde batarak sık iğne yapabilirsiniz. Ben direkt boşluğa batacağım. Bu 5 zincirin içinde boşlukta bir sık iğne. 5 zincir tığımı doluyorum. Tekrar köşede trabzan yapmaya başlıyorum. 1, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı doluyorum. Boşluk içerisinde 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. 5 zincir. Bu boşluk içerisinde bir sık iğne. 5 zincir. Köşeye gelerek köşe işlemini yapıyoruz. Aynı şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı bitiriyorum. Bir zincir tığımı doluyorum. Burada 3. zincire batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Yani üçünü birlikte. 3 zincir.
Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Arada 5 zincir. Geliyorum sıradaki boşluğa. Bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa gidip bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Köşeye giderek köşe işlemini yapıyorum. 3 trabzan, 1 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 3 trabzan. 1 2 ve 3. 5 zincir. Boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyoruz. Aynı buradaki yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir. Üçüncü zincirin tepesine batarak bir çakma trabzan yapıyorum. 3 zincir. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. 5 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Köşeye gelerek köşe işlemini yapıyorum. Aynı sırayı defalarca yapmama gerek yok. Çünkü hep aynı sırayı tekrar ediyoruz. Bu sırayı tekrar ederek yastığımızı büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar büyütüyoruz. Bu şekilde köşeye koyunca bu köşeler yastığımızın köşesine gelecek kadar büyütüyoruz. Bu orta kısım biraz böyle içeride duruyor, çukur olarak duruyor yaparken. Biz bu orta kısım şu anda birleştirmeden düz durmuyor. O yüzden köşeleri baz alarak yastığımızı ölçüyoruz. Köşe yastığın köşesine gelene kadar yapıyoruz. Yastığımın köşelerine gelecek uzunlukta yaptım. Bakın ortalar böyle küçük gibi duruyor ama ben köşeleri ölçüyorum. Çünkü bunları kenar aşamasını yaparken böyle esneyecek. Bu şekilde köşeleri baz alarak ölçüyü yapalım. Bu şekilde 2 adet parça hazırladım ben. Şimdi birleştirme aşamasına geçebiliriz. İki köşeyi böyle ucuca getiriyorum. İkisini birlikte boşluktan böyle tığımı geçiriyorum tam köşelerden. Bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Bunu isterseniz bu şekilde ikisini birlikte böyle sık iğne yapıp birleştirebilirsiniz. İsterseniz benim gibi yaparak sanki örgünün devamıymış gibi birleştirebilirsiniz. Ben birleştirirken 3 zincir çektim. Tek taraftaki boşluğa batıp bir sık iğne, 3 zincir, karşı tarafın ilk boşluğuna batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, benden taraftaki boşluğa batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Böyle gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Şimdi bu tarafta 3 zincir çektim. Şimdi karşı taraftaki boşluğa giderek bir sık iğne yapıyorum. Üç zincir. Buradaki boşluğa gelerek, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir.
Bakın böyle sıranın devamıymış gibi duruyor. 3 zincir. Şimdi karşıdaki boşluğa giderek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Benden taraftaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Karşıdaki boşluğa giderek bir sık iğne yapıyorum. Böyle birleştirme aşaması sanki sıranın devamıymış gibi duruyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar, bu köşeye kadar birleştirelim. Kenara kadar geldim. Hiç batma yeri kalmadı. Sonuncuya da battım. Şimdi 3 zincir yapıyorum. 2 köşeyi birleştiriyorum. Burada ikisini birlikte yapıyorum. Sonra sıramı dönüyorum. Aynı işleme devam ediyoruz. 3 zincir, sıradaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, karşıdaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, benden taraftaki boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, karşı taraftaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde aynı buradaki gibi birleştiriyoruz. Böyle devamıymış gibi görünüyor. Ek yeri belli olmuyor. Bir kenar birleştirdim. İkinci kenarı birleştiriyorum. Üçüncü kenarı da birleştiriyorum. Bu köşeye kadar yapalım. Bu sonuncu köşeyi birlikte yapalım. Burada yastığı geçirmek için boşluk bırakacağız. Bu köşeye kadar yapalım. Köşeye kadar geldim. İkisini birlikte yapıyorum. Şimdi burası son kenar. Bu ortada yastık geçirmek için bir pay bırakacağız. Eğer siz bunu o şekilde yapmak istemiyorsanız yastığı içine geçirdikten sonra aynı diğer kenardakiler gibi sırasıyla birleştirmeye devam edebilirsiniz. Ama ben yastık için boşluk bırakacağım. Kirlendiği zaman istediğiniz zaman çıkarıp yıkayabilirsiniz. Bu 3 tane boşluk önden arkadan normal kenarlarda birleştirdiğimiz gibi birleştireceğim ikisini birlikte. Bundan sonra tek olarak devam edeceğiz. Benden taraftaki boşluğa batıyorum. Bu birinci. 1, 2, 3. Aynı şekilde karşıda. 3 zincir. Benden taraftaki ikinci boşluğa batıyorum. 3 zincir. Karşı taraftaki ikinci boşluğa batıyorum. 3 zincir. Benden taraftaki üçüncü boşluğa batıyorum. 3 zincir. Karşı taraftaki üçüncü boşluğa batıyorum. Kenar birleştirmesi bitmiş oluyor. Şimdi tek olarak burayı devam ediyoruz. Burada 3 boşluk kalana kadar tek olarak devam edeceğim. 3 zincir. Şimdi benden taraftaki boşluğa geri geliyorum. 3 zincir. Sıradaki boşluğa. 3 zincir. Sıradaki boşluğa. 3 zincir. Sıradaki boşluğa. Bu şekilde 3 zincir kalana kadar buraya kadar yapalım tek olarak. 3 boşluk kaldı. Buraya kadar tek olarak yaptım. Şimdi burada da ikisini birlikte yapmaya devam edeceğiz. 3 zincir. Boşluğa batıyorum. 3 zincir. Karşı taraftan 1, 2, 3. boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir. Benden taraftaki boşluğa, sıradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. Karşı taraftaki sıradaki boşluğa batıyorum. 3 zincir. Benden taraftaki boşluğa. Bakın bu şekilde birleştiriyoruz. 3 zincir. Arka taraftaki son boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Artık yapacak boşluk kalmadı. 3 zinciri yapıp köşeye geliyorum. Köşede aynı. İkisini birlikte yapıp bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz. Şimdi ön tarafı bu tek olarak devam ettik. Bu şekilde esnemesini önledik. Şimdi diğer tarafa dönüyoruz. Burayı da aynı şekilde tek olarak yapıp esnemesini önlüyoruz.
İsterseniz yapmaya da bilirsiniz. Bu şekilde de kalabilir. Bir zincir. Burada en son battığım sık iğnenin içine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. İpimi burada sabitliyorum. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne. 3 zincir, sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne. Bu birleşim noktasına kadar aynı bu şekilde tek olarak yapalım. Sonuncu boşluğa kadar geldim. 3 zincir çektim. O birleştirirken yaptığım sık iğnenin oradan ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Burada ağız kısmı da bitmiş oluyor. Bu iplerimizi de arkada saklıyoruz. Ben burada bağlamak için sadece tek bir tane ip yapacağım. O da zincir çekerek yapıyoruz. Bu şekilde 50 zincir çekerek burada bağlama ipini hazırlıyoruz. ...50 zincir yaptım. İpim hazır. Bu ipimi de kesiyoruz. Bu ipleri zincirin içinde saklıyoruz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz. Yaklaşık 40 santim uzunluğunda 2 tane ip kesiyorum. İpi alıyorum ve ben elimde yapıyorum. İsterseniz bunu bir şeye sararak da yapabilirsiniz. Başlangıç kısmını tutuyorum. 20 defa elime sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eğer bunu kendi ipiyle yapacaksanız 50 defa sarabilirsiniz. Bu büyüklükte yapabilmek için ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Tek ipi alıyorum. Bu sardığım ipin arasından beri geçiriyorum. Ucuca düzeltiyorum böyle. Sonra 2 sefer düğüm atıyorum. Bir ve 2. Sonra bu püskülümü düzeltiyorum. Diğer ipimi alıyorum. Püskülüm boyunca tutuyorum. Yaklaşık 1,5-2 santim kadar altından parmağımı işaret alıyorum. Bu ipin uzun tarafına dolamaya başlıyorum bu şekilde. 2, 3, 4 sefer doluyorum. İpin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Bir ve 2. Sonra bu bağladığım ipi bu sardığım yerin arkasından bir tığımı geçiriyorum. Tek tek iplerimi buradan aşağıya çekiyorum. Aynı şekilde diğer ucunu da öyle yapıyorum. Bu şekilde düzeltiyorum. Sonra püskülümü düzeltiyorum. Bu ucunu kesiyorum. Eğer fazlalık varsa bu fazlalıkları da düzeltiyorum. Püsküllerim hazır. Bu yaparken iki köşeyi birlikte yaptığımız yerden boşluktan, yani şu tam köşelerin boşluğundan bir tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. 2 sefer düğüm atıyorum. 1 ve 2. Şimdi bu ipimi bu püskül yaparken bağladığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. İpleri oradan aşağı doğru çektiriyorum. Arkası temiz duruyor. Eğer fazlalık varsa da ipimizi kesiyoruz. Püskül takma işlemi de bu şekilde bitmiş oluyor. Diğer püsküllerimi de takıyorum. Yastığıma geçiriyorum. Size bitmiş halini gösteriyorum ve videoyu orada bitiriyoruz. Yastık modelinin yapılışı bu kadar arkadaşlar. İki rengi de hoş durdu.
Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.